Okay, so welcome back. So now I'll share a little bit of theory and then we'll go into a group activity. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi biraz teori paylaşacağım. Sonra grup çalışmasına geçeceğiz. So in terms of NVC or nonviolent communication and money, the main thing to understand is that money is considered a strategy as opposed to a need. Şiddetsiz iletişim bağlamında parayla ilgili anlaşılacak esas noktalardan biri, şiddetsiz iletişimde para bir strateji olarak kabul ediliyor, ihtiyaç değil. So in NVC, there's this important distinction between needs and strategies. Needs being what's really important to us and others, and strategies being ways to attend to what's important to others and ourselves. Şiddetsiz iletişimde ihtiyaçlar ve stratejiler birbirinden iki farklı şey, birbirinden ayrılıyor. İhtiyaçlar bizim kendimiz ve başkaları için gerçekten önemli olan şeyler. Strateji ise bu ihtiyaçlara ulaşma yollarımız. So we are not born seeking money. We're seeking love, affection, inclusion, consideration, support, etc. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, para arayışıyla doğmuyoruz. Doğuştan aradığımız şey sevgi, şefkat, bağlantı vesaire aslında. So money is a strategy, but it's often referred to as a super strategy. Para bir strateji ama aslında sıklıkla paraya süper strateji denir. So money is of course very powerful, and having money or not usually makes a big difference in our well-being. Para tabii çok güçlü bir araç ve paraya sahip olmak ya da olmamak bizim esenliğimiz, refahımız, iyi halimiz üzerinde bayağı bir etkiye sahip. Now let's talk a little bit about gift economy. Şimdi biraz armağan ekonomisinden bahsedelim. So according to Charles Eisenstein, who's often seen as the father of gift economy, in a gift economy, the more you give, the richer you are. Armağan ekonomisinin babası sıklıkla Charles Eisenstein olarak anılır. Charles'a göre armağan ekonomisinde ne kadar çok verirsen o kadar zenginsindir. And I'll put in the chat the definition of gift economy or gift culture is a mode of exchange where valuables are not sold, but rather given without an explicit agreement for immediate or future rewards. Chat'te armağan ekonomisinin tanımını yazdım. Değerlerin satılmadığı, daha çok böyle çok belirgin bir anlaşma ya da derhal ya da gelecekte gelecek ödüllere dair bir beklenti olmadan verildiği bir alışveriş modu. Armağan ekonomisi ya da armağan kültürü. Thank you. And another part of gift economy, and I'm putting it in the chat, and thanks for the translation, is that the gift economy has to do with the connection between people who are revealing and sharing how their lives have been enriched by one another, and it's going both ways. Evet, bunun da çevirisi gelecek sanırım. Onu okuyabilirim belki. Armağan ekonomisiyle söylenebilecek şeylerden biri. İnsanların arasındaki bağlantıyla ilgili olması ve aslında birbirleri tarafından yaşamlarının nasıl zenginleştirildiğini ortaya çıkarılması ve çift yönlü bir yol olması. So this is a very short explanation of gift economy, just to give you an idea. Bu armağan ekonomisinin çok kısa bir tanımı, sadece bir fikir edinmeniz için. So now I want to bring some theory about something else, which I call world real-time awareness. Şimdi başka bir şey hakkında da bir teori getirmek istiyorum size. Gerçek zamanlı dünya farkındalığı. So to be aware of what's going on right now in the world as we think about these questions.
bu soruları düşünürken şu an dünyada ne olmakta olduğunun farkında, bilincinde olmak. And to introduce this topic, I would like to share my screen and share a video. So would someone give me the authorization to do that? Ekran paylaşmak istiyorum, bir video paylaşmak istiyorum. Biri izin verirse bana. Thank you. So just a second. It's on its way. Just a bit of a technical delay. So there we are. Küçük bir teknik gecikme sonrası şimdi oluyor. So it's a very short video, 1 minute and a half. Çok kısa bir video, 1,5 dakika. It's only in English, but we'll translate after. Sonrasında tercüme edeceğiz. Let me know if there's any problem with image or sound, but here we go. Sorun çıkarsa görüntüde, sesle haber verin. This is featuring a friend, colleague, and mentor of mine. His name is Victor Lee Lewis. Victor Lee Lewis'in bir eseri. O sırada bağlantı kesildi, pardon. Okay, all right, here we go. What's important now is, will humanity be here in 100 years? Can humanity of 2121 withstand the fearful selfishness of humanity in 2021? I don't think so. But I believe that solidarity is Christ. Solidarity is God herself. Solidarity is the kingdom of God, is Lord within the theological frameworks, but within ecological frameworks or within Earth's economy, it's the only way to preserve the beauty and complexity of life. And we don't know how much of what exists now we've already destroyed, but we do have the chance to mitigate, to slow the roll, to soften, and perhaps reverse the damage. And I think that's what our money is for. Okay, so I'll now put in the chat the text what Victor shared, and Shirvan, you can translate. Ben şimdi chat'e yazıyorum neler söylediğini. Şirvan, sen de çevirebilirsin. Şu an önemli olan, insanlık 100 yıl sonra hala burada olacak mı? 2121'in insanlığı, 2021'in insanlığının o korku dolu bencilliğinden sağ çıkabilecek mi? Ben sanmıyorum. Ama bence bu dayanışma İsa'ya, bu dayanışma Tanrı'ya ait bir şey. Dayanışma Tanrı'nın krallığıdır. Teolojik çerçevede böyledir ama ekolojik çerçevede de böyledir. Dünyanın ekonomisinde yaşamın güzelliği ve karmaşıklığını korumanın tek yoludur. Şu an aslında varoluşun bütününü bilmiyoruz ve ne kadarını yok ettiğimizi de bilmiyoruz.
Ama bunun hızını düşürme imkanımız var. Bunu yavaşlatma, yumuşatma imkanımız var. Hatta belki verdiğimiz zararı geri döndürme imkanımız var ve bence para bunun için. Thank you. And before moving to the next piece, I'd like to hear from one of you briefly what comes up after hearing this from Victor. Evet, bir sonraki konuya geçmeden önce bir kişiden bu Victor'dan duyduklarınız içinizde neler uyandırdı duymak isterim bir kişiden kısaca. Please raise your hand. El kaldırın. Merhabalar. Yes. Çok küçük bir şey geldi aklıma şu an içimde o canlandı. Bizlerin geleneksel bir bayramıdır Kurban Bayramı ve burada durumu iyi olanlar bir parça hayvan alırlar ve bu kesilir ve bize şu öğretildi: kurbanı 5 parçaya ya da 7 parçaya böldün, 6 parçasını verdin, bir parçasını kendine ayırdıysa tamam. So we have a tradition, a religious tradition where we celebrate a holiday where we sacrifice an animal. And here's what's been taught to us: if you have the money, you have the resources, and you bought an animal, you sacrifice the animal, and if you put and you pieced it in like 7 pieces, so the 6 pieces of it you distribute to others, and 1 you take for yourself. 6 parçası senin aslında, bir parçası senin olmamıştır derler. Yani verdiğin senindir. Oh, and they say, and when you do that, actually, the 6 pieces that you gave to others are actually yours. So what you give is yours. Right. Teşekkür ederim. Thank you. I connect to the essence of this, which totally relates to gift economy. What you give is yours. I think it's powerful. Evet, bunun özüyle çok bağlantı kurdum. Çok güçlü. Verdiğin şey senindir. Right. I have a bit more hesitation around the concept of sacrificing animals because they are nature as we are. And still, thank you for sharing the essence of what you brought to our attention. Evet, hayvan kurban vermekle ilgili bir tereddütüm var. Onlar da bizim gibi doğanın bir parçası. Ama paylaştığın şeyin özünü buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. So now let's shift our attention towards the last activity, which will be a big group activity. Şimdi dikkatimizi büyük grup çalışmasına getirelim. So what I'll do is I will ask people to make requests and invite others to respond to these requests. Şöyle, insanları ricada bulunmaya davet edeceğim. Diğer insanları da bu ricalara cevap vermeye davet edeceğim. And to connect with each other through the process. Bu süreçte de birbirinizle bağlantı kurmuş olacaksınız. So we will have a few rounds, hopefully. Birkaç tur döneceğiz umarım. And I want to speak to the people who will be asking. So this is likely to be vulnerable and require some courage to ask for something to the group. Şimdi gruptan bir şey isteyecek olan insanlara şunu söyleyeceğim. Burası kırılgan bir yer olabilir. Cesaret göstermeniz gerekebilir. So I invite you to connect with your needs and see the expression of these needs as a gift to other people. O yüzden şu an aslında ihtiyaçlarınızla bağlantı kurmanızı isteyeceğim ve bu ihtiyaçları başkalarına armağan olarak görmenizi isteyeceğim. Expressing our needs to others is a gift because we are being honest. We share who we are and what's important to us. So others have a chance to relate with the real you. İhtiyaçlarımızı başkalarına dile getirmek bir armağandır. Çünkü bir kere dürüsttür. Karşımızdaki kişinin bizim gerçekte kim olduğumuz hakkında bir fikri olur ve bizimle bağlantı kurabilir. Now, to be able to do that, we need some conditions.
Bunu yapabilmek için bazı koşullara ihtiyacımız var. The conditions include safety, belonging, and trust. Bu koşullara şunlar dahil: emniyet, aidiyet, güven. And I hope and I think we have enough of these in this moment of the session. Ve diliyorum artık oturumun bu noktasında bu üçünden de yeteri kadar oluşturmuşuzdur. That said, few people have had that experience of our needs being received as gifts, so this is likely to be quite a stretch for most people. And there can also be a lot of pain associated with this idea. İfade edilen ihtiyacın armağan olarak karşılanmadığı durumlar yaşamış birçok insan olabilir ve belirli bir acı ortaya çıkarabilir. Bu durum esnemek gerektirebilir. Also, I want all of us to understand that asking is harder and more vulnerable for people who have less access to resources, because it's likely to induce some shame and maybe some sadness. Aynı zamanda bu dünyada ki kaynaklara daha az erişimi olan kişilerin bir şey istemekte daha zorlanabileceğini de unutmayalım. Çünkü bu isteme eylemi utançla, suçlulukla dolabilir. So this process is likely to be a stretch. So I invite everyone to bring your best heart and mind's quality to it. Evet, bu o yüzden bir esneme süreci. Herkesi zihninizin, kalbinizin en iyi halini buraya getirmeye davet ederim. Also want to clarify that this process is by far not the final version that we would use in these needs-based community hubs. This is really just the starting point of our exploration. Bu başta konuştuğumuz ihtiyaç temelli topluluk noktaları, merkezleri için kullanacağımız o toplantı formatının en son nihai hali bu olacak diye bir şey yok. Biz de şu an birlikte araştırıp oluşturuyoruz aslında. So another piece of clarification, when someone will be asking, there might be no one who will offer something. So just be ready for that. Şunu da netleştirelim. Biri bir ihtiyaç ifade ettiğinde, bir ricada bulunduğunda buna yanıt veren çıkmayabilir. Buna hazırlıklı olalım. And if that happens, this is fine because choice and autonomy are really important. Ve bu olursa bunda da sorun yok. Çünkü seçim ve özerklik çok önemli. Also, I want to clarify that in this process, we are asking for a commitment, although changing your mind later is an option. Şunu da netleştirelim. Şimdi artık bu noktada şu yapacağımız çalışmada taahhüt istiyoruz aslında. Yani şunu yapacağım deyince yapmanızı istiyoruz. Ama tabii fikrinizi değiştirebilirsiniz. Bir şeyler olabilir. So I'll put in the chat the first question for everyone. Ben chat'e herkese yönelik ilk sorumu sordum. Ben de çeviriyorum. I'm translating, right? Okay. What do you want to ask the community to help you move in this direction of supporting yourself and the world? Kendine ve dünyayı destekleme yönünde hareket etmene yardımcı olması için topluluktan ne rican var? Ne istiyorsun? Bu desteği alırsan hangi ihtiyaçların karşılanabilir? Oh, the Turkish is underneath. I translate. Yeah. My need for contribution is so. All right, so there's two parts to it. One is what could you ask the community? And the second part, which needs of yours might be fulfilled by receiving the support? Evet, iki kısmı var. Hangi ricanız var ve hangi ihtiyacınız karşılanacak bu desteği aldığınızda? Think about it for a moment, and when you're ready, just raise your hand. Biraz düşünün. Hazır olduğunuzda da el kaldırın. So this is the starting point. This is when we start
sharing resources differently. İşte burası başlangıç noktası. Kaynaklarımızı farklı şekilde paylaşmaya başladığımız nokta burası. All right, so let's hear from Aysin. Ayşe. Merhaba. Aysin. Merhaba. Hi. Ben öncelikle kendim için ve dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için bir ricada bulunacağım bu topluluktan. I have a request from this community for myself and also for the betterment of this world. Çoğunuzun çocukları olduğunu tahmin ediyorum. I imagine that a lot of you have kids. Dışarıda, sokakta yürürken, caddelerde veya bir toplulukta engelli çocuğu olan bir aile görürseniz, yanında engelli çocuğu olan bir aile veya engelli ile beraber bir yardımcı gördüğünüz zaman lütfen gözlerinizi çevirmeyin. Yanlarına gidin, onlara gülümseyin, bir merhaba deyin. So when you're outside or in a community, in a park or somewhere, when you see a disabled child with or without his family, when you see this disabled child, don't look away. Just smile at them and look them in their eyes and just go to say hello. I don't know. Bu benim eşitlik ihtiyacımı karşılayacak ve bütünlük ihtiyacımı karşılayacak. This would meet my needs of equality and integrity. Sizlerden bir söz duyarsam da çok sevinirim. And I would also like to hear something from you. I would love that very much. Okay. Yeah. So I'm putting in the chat what I heard from you in English, and I'm really touched hearing that. Yeah. Senden duyduklarımı İngilizce chat'e de yazdım. Çok dokundu bana da. Yeah. When you see a disabled child, just connect, acknowledge their existence in some ways. Engelli bir çocuk gördüğünüzde bağlantı kurun, yani onun varlığını tanıyın orada. Bu sizden ricamdan daha çok sizin çocuklarınıza öğretmenizi istediğim bir rica. Çünkü çocukların davranışıyla değişecek dünya. And also I ask this mostly from your children actually. Not mostly from you, but the world will change through the eyes of children. So maybe you can teach that to your children. All right, thank you. So now the next question is for everyone, and I'll put it in the chat again in both languages in a moment. But the question is, who in this group, with the joy of a child feeding a hungry duck, would offer something to attend to these needs with money or otherwise? And how would you do that? And which needs of yours will be fulfilled by doing this? So I'm putting it in the chat. Evet, şimdi ikinci soruyu da chat'e koydum. Gene bir kulağa soruyorum. Türkçesini okuyorum ben de. Bu gruptaki kim dile gelen bu ihtiyaçlardan birini ya da birkaçını ördek besleyen bir çocuğun neşesiyle, para ya da başka bir yöntemle karşılayabilir? Bir de bunu yaparak senin hangi ihtiyacın karşılanır? So raise your hand if you see yourself contributing to these needs expressed by Ayşin. Ayşe'nin ifade edilen ihtiyaçlarına katkıda bulunduğunuzu görebiliyorsanız el kaldırın. Okay, several people raising hands. Let's hear from Bilge. Ben şunu fark ettim. Para ya da başka bir kaynak dendiğinde hani aslında çok doğal bir kaynağımız var, bir gülümseme ve paranın yerine geçmeyecek bir şey bu ve hepimizde olan bir şey.
Aslında ne kadar zenginiz onu fark ettim. Her an paylaşabileceğimiz bir şey. Ve böyle bunu fark edince de çok dokundu. Olan bir şeyi vermiyoruz yani. So yes, this made me realize that when you asked about like money or other resources, I just realized by the need expressed by Ayçin that we have the ability and the power to smile, and this is a really powerful resource that we just hold back and don't give it, and that's amazing how we don't do that. Right, thank you. So is that something that you're committing to do more of, Bilge? Bunu yapmaya taahhüt ediyor musun? Yani bunu yaparım diyor musun? Evet, yani ben biraz farklı bir kitleyim ama sanırım. Ben engelli çocuklar için çalışıyorum. O yüzden çok daha alışık olduğum bir durum ve daha çok yaptığım bir durum toplumun diğer kesimlerine göre. O yüzden Ayşe'nin ne demek istediğini anlayabiliyorum galiba. Daha iyi anlayabiliyorum. Yes, sure, but I'm actually one of the people who works with disabled kids, so I do it anyway in my line of work. So, but I can relate so much to Ayşin. So. Right. And which needs of yours are fulfilled when you intentionally smile to disabled kids? Peki yani kasten, bilerek, bilinçle, farkındalıkla engelli çocukları gülümsediğinde senin hangi ihtiyaçların karşılanıyor? Benim birlik, umut ve sevgi galiba. Dünyayı sevgi, her şeyi sevgi. Unity, hope, and also love. Like love for the world, love for everything. Yeah, thank you. So I'll ask everyone now, just raise your hand if you're willing to move in that direction of contributing to this vision of equality and integrity, but potentially through smiling more. Just raise your hand so we can see it. Şimdi sadece el kaldırmanızı istiyorum. Bu eşitlik ve birlik vizyonuna aslında hareket etmeye isteklileri görelim. Potansiyel olarak da gülümsemek bunun bir yolu olabilir. All right, thank you. And just to connect with Haishin, how do you feel after having seen this response? Bu cevabı gördüğünde sen nasıl hissediyorsun Ayşin? Umut dolu. Hopeful. Hopeful. All right, thank you. Okay, so let's do another round. Someone else would be willing to ask something to the community. Please raise your hand. Bir tur daha yapalım. Topluluktan bir şey isteyen biri varsa lütfen el kaldırsın. Yeah, Denise. Merhabalar. Ben çocuklar için mindfulness eğitimi veriyorum. Ve bu pandemide bunu online ortama maalesef taşıyamadık. And so I offer mindfulness trainings for children. And unfortunately, during the lockdowns, I wasn't able to bring that to Zoom, like online trainings. Çocukların o var olan potansiyelinin farkında olmaları için onlara daha fazla ulaşmak istiyorum. And I would like to reach more children in order for them to realize their potential. Ve bunun için böyle çocukların daha fazla olduğu mekanlar, işte okul olabilir ya da başka topluluklar olabilir. Çocukların bir arada olduğu. Okul tabii ki çok daha anlamlı geliyor. Oralarda bu çocuklar için mindfulness eğitimini vermek istiyorum. So I want to offer mindfulness trainings to children wherever they are, like school seems fitting, but also any other communities wherever children can be found. Ve buraya bu isteğime katkıda bulunmak isteyenlerle işbirliği yapmak istiyorum.
And I would like to cooperate with those who would like to contribute to this request of mine. Okay, and which needs of yours would be fulfilled if you get some support from people on this call? Bu konuda insanlardan destek alırsan hangi ihtiyaçların karşılanır? Öncelikle benim yaşamda anlam ihtiyacım karşılanır. Yani bu yaptığım şey benim yaşamı çok daha anlamlı kılar. So first of all, meaning, because this training would give so much meaning to my life. Ve sanırım o çocukların o bütünlüğünün böyle küçük yaşta fark edilmesi ve o farkındalığa benim katkı sağlamam, o çocuk dünyasına katkı sunma ihtiyacımı gideriyor. And also contribution to the world of the children, like contributing to the wholeness of them. Thank you. So it's the second question. Who in this group would offer something to attend to these needs of meaning and contribution to the world of kids with money or otherwise? Please raise your hand if you have this energy of supporting Denise with that. Şimdi gene ikinci soruya geçtik. Bu çocukların dünyasına katkıda bulunmak isteyen, bu vizyona katkıda bulunmak isteyen, Deniz'in ricasına destek olmak isteyenler, bu enerjiyi bulanlar, el kaldırın. Okay, let's hear from our Gul. It would be my literal pronunciation. Gül, seni duyuyorum. Merhaba, ben de okul öncesi öğretmeniyim. Deniz'in bu ihtiyacını okul idaremle görüşerek, Deniz'i okulumuza davet ederek bir çalışma yaparak destekleyebilirim. And so I'm a preschool teacher and I can support Deniz's request by talking with my manager at school and collaborating somehow. Oh, beautiful. And which needs of yours would be fulfilled by doing that? Bunu yaparak hangi ihtiyaçların karşılanır? Bunu yaparak benim işbirliği, anlam, bağlantı, Collaboration, sevgi ihtiyaçlarım karşılanır. meaning, contribution, love. All right. Beautiful. I think someone else wanted to offer something. Is it Duygu or? Bir daha bir şey sunmak istiyor Duygu. Evet. Deniz, benim evimde de bir yazıcım var. Renkli bir yazıcım var. Eğitim materyallerini yani dijital ortamda gönderirsen onları senin için çoğaltıp sana postalayabilirim. Böyle bir destek sunabilirim. So I have a colorful printer in my house, and if you send me your training materials on the internet, I can print them for you and then post them back to you. Beautiful. And which needs of yours would be fulfilled by doing that? Senin hangi ihtiyaçların karşılanır bunu yaparak? Topluluk ve destek. Community Bağlantı. Aynı and zamanda. support and connection. Thank you. So support and connection. And let's circle back with Denise. How you feel after having seen these responses? Bu cevapları duyunca sen nasıl hissettin? Deniz'e dönelim. Sözcüklerin ifade bulduğunda aslında nasıl da çok hızlıca geri dönüş sağladığının enerjisi her zaman beni çok şaşırtıyor. Surprised once again that how quickly one gets a response when words are actually spoken. All right, thank you. And let's do a final quick round. I think someone, Gizem also raised their hand before. Küçük bir hızlı tur daha yapalım. Gizem galiba el kaldırmıştı önce. Evet, teşekkür ederim. Benim gruptan ricam
Dünyamızı daha sürdürülebilir yapmak için atıklarımızı azaltmak ve su kullanımımızı daha tasarruflu hale getirmek. Yani belki ikisini böyle tek bir rica olarak birleştirebilirim. Bunu yaparak dünyayı destekleyebileceğimize inanıyorum ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza gönülden inanıyorum. So my request from the community is, in order to leave a more sustainable planet for the next generations, maybe we can reduce our waste and also use water carefully. Evet, ve tüm bunları ve karşılanacak olan ihtiyaçlarım, uyum, denge, katkı, huzur, sağlık. And my needs that will be met by this are harmony, balance, health, Huzur. Peace. Yes. Thank you. So let's hear from people who would be willing to contribute to these needs of harmony, balance, and health, and potentially through reducing waste and using water more carefully. Please raise your hand. Bu atıklarımızı azaltarak, potansiyel olarak, fikir olarak, suyu daha dikkatlice kullanarak uyum, denge, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunmak isteyenler el kaldırabilir mi? Okay, so there's several people. Let's hear from one of them specifically. Please keep your hand up a little longer. Or we can hear from Denise. Deniz'den duyabiliriz. Bir kişiden duyalım dedi kısaca. Canan'a döneceğim. I will ask Canan something before. Canan, biz bu konuda bizim sürdürülebilirlik konusunda çalışan arkadaşlarımızı Eylül ayı itibariyle ne dersin? Zürafa sohbetlerine davet edip bu konuları biraz konuşalım mı? Çok sevinirim Deniz. So Canan, what say you? Can we invite our friends who work on the sustainability area on Giraffe Chat? Maybe we can invite them on the fall. How would you feel about that? And Canan was like, I'd be very glad. Right. Great. And which needs of yours would be fulfilled by doing that, Denise? Senin Deniz hangi ihtiyaçların karşılanır? Tutarlık, bütünlük. Integrity and tutarlılık mı dedin? Evet. Tutarlık, bütünlük ve anlam. Meaning, ben hala tutarlılığı düşünüyorum. Ben sana düşünüyorum. Beautiful. Thank you. And how is it to hear that, Gizem? Bunu duymak benim için böyle rengarenk bir hediye paketi almak gibi. İçimde böyle büyük kutlamalar ve mutluluklar oldu ve şükran. It felt like receiving a really colorful package of gifts, and I felt like really moved inside, and I feel grateful. Wonderful. All right, so to wrap up the call, there's still a few things I want to invite you to do. And the first thing is, if you really want to offer something to anyone who's part of this call, just write on the chat, write the name of the person and your offer. Kapatmadan önce birkaç şeye daha davet edeceğim sizi. Eğer şu an bu toplantıda olan herhangi birine bir şey sunmak, bir şey armağan etmek istiyorsanız hemen ne armağan etmek istediğinizle birlikte chat'e yazın. It could be about what we just heard or what was part of the first breakout activity. Şu an duyduklarımızla ilgili olabilir ya da küçük gruplara ayrıldığımızda ortaya çıkanlarla ilgili olabilir. So we'll leave just a moment for people to think about it and maybe write in the chat. Bir süre bir zaman bırakalım, düşünelim üzerine. Belki chat'e yazalım aklımıza bir şey gelirse.
Okay, and of course, please continue to do it after the call. Tabii toplantıdan sonra da bunu yapmaya devam edin. The next thing I want you to put on the chat is one thing that you want to remember from that session. Chat'e yazmanızı istediğim şeylerden biri de bu toplantıdan anımsamak istediğiniz bir şey. So it would be great if everyone would write just a quick thing that they want to remember. Herkes anımsamak istediği bir şey, bir tek bir şeyi yazabilir hızlıca. This would help us to connect and learn about your experience. Bu bağlantı kurmamıza ve sizin deneyiminizden öğrenmemize yardımcı olacak. Would you translate a few of these, Shirvan? Oh, sure, like so many, just let me. The things that they want to remember. The feeling that some things are not enough are one of the paths to suffering. I am rich I am rich with what I give from the heart, and Right. I am not alone. Right. Change your perspective, change your reality. Freeing myself from the burden of myself. And someone says, I realized that I never thought having so much money. That was never an idea in my head, like being super rich. Maybe my dreams are not that far away. Right. And maybe not that many resources are necessary in order to realize them. Right. That's awesome. What you give is yours. Right. Beautiful. Thank you. And really, thank you to everyone for being here. A specific thank you to you, Shirvan, for translation, and Denise and Janan for making it happen, and to people on the technical side. Burada olan herkese çok teşekkür ederiz. Teknik kısımda çalışanlara, Deniz'e, Canan'a, Şirvan'a teşekkürler. Begüm and Özgür. And the last thing is I'm putting in the chat a link to a survey for those of you who are comfortable with English. Since this is an exploration, this is just us getting started, it would be really helpful to hear from you so we can continue to move this project further. Chat'e bir de bir anket bıraktım. Bu birlikte bir keşif araştırma olduğu için ilerleyebilmek için sizden geri bildirim almayı çok isterim. Onu doldurabilirsiniz. Because the idea is to create a session similar to what happened today, with people connecting with each other and then exploring, sharing resources differently. Evet, yani buradaki ana fikir işte bugün yaptığımız gibi bir format oluşturmak tekrarlanabilir bir şekilde. İnsanlar bir araya geliyor, ihtiyaçlar dile geliyor, armağanlar söyleniyor, bağlantı kuruluyor gibi. And the vision we have is in the fall to do a series of probably 6 calls where we fine-tune this process and people learn how to lead the process in their own communities. Vizyonumuz şu, sonbaharda böyle 6 toplantı yapalım istiyoruz burada. Hem ince ayar çekelim bu bulduğumuz, birlikte oluşturduğumuz şeye,
hem de insanlar kendi topluluklarında böyle bir şeye nasıl liderlik edebileceklerini öğrensinler diye. So that's it for me. Denise or Canan, any closing words? Benden bu kadar. Deniz, Canan, kapanış sözleriniz var mı? Ben şu an bizi izleyenler olacağını zannediyorum. İzleyenlere yorumlara yazmalarını rica ediyorum. Bize sorulan soruların cevapları varsa onlarda. Onun dışında I would like to invite our audience actually to comment below. Aynı zamanda bizi 15'e yakın arkadaşımız destekledi bugün. Her birine gerçekten içimde çok büyük şükran var. Hem zamanları, hem gönülleri, hem de burada oldukları için. And 15 people supported us today, 15 of our friends, and I have so much thanks inside my heart, such a big gratitude for their time, for their presence. Ve buraya katılan bütün arkadaşlarımı da bazılarını çok iyi tanıyorum, bazılarını şimdi gördüm ve tanımak istiyorum. Hepinize zamanınız ve burada bulunduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. And I thank each participant, those that I know and those that I just want to know. Yeah. Görüşmek üzere diyorum. See you. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. All right, thank you everyone. Bye bye. And let's follow the stopping procedures. Teşekkür ederiz.